Merhaba arkadaşlar. Bugün web programlamaya başlıyoruz. İlk başta HTML dersleri anlatacağız. HTML derslerinde arkadaşlar tarayıcınız nasıl çalışır bunu bilmeniz gerekiyor. Herhangi bir boş klasör oluşturun. Boş klasöre yeni bir zengin metin belgesi oluşturun arkadaşlar. Bu metin belgesini de index.html olarak tanımlayın arkadaşlar. Sondaki HTML uzantısı tarayıcınızın görüntüleyebileceği bir metin belgesi olduğunu belirtir. Hypertext Markup Language olarak demek bu. Index'te ana sayfa demek. Değiştirmek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Eğer bu uzantı sizde Windows 7'de gözükmüyorsa arkadaşlar şuradan klasör ve görüntüyü seçiyorsunuz. Daha sonra burada görüntüde gizli klasör ve sürücüleri göster bölümünü değiştirebilirsiniz. Ardından gördüğünüz gibi simgesi değişti. Bunu iki kere tıkladığınızda varsayılan tarayıcınızda uzantısı gözükür bu şekilde. Bunu biz metin editörümüzde açacağız arkadaşlar. Şu şekilde ben Visual Studio Code kullanacağım. İsterseniz siz metin belgesiyle de açabilirsiniz. Birlikte aç dediğinizde şuradan herhangi bir programı kullanabilirsiniz. Göz at diyeceksiniz. Buradan Notepad++ veya not defterinde açabilirsiniz mesela şunun gibi. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey ne? Visual Studio Code kullanıyorsanız çok basit bir şekilde HTML'in temel kodlarını yazmanıza uzun gerek yok. HTML 2.5 yazdığınızda direkt Enter'a basarsanız bu şekilde size bütün kodları verir. Şurada HTML'in dil kelime biçimini veriyor. Burada İngilizce varsayılan ama biz bunu Türkçe yapacağız. Neden? Çünkü Ü, Ş gibi harfleri bu şekilde tanımlatacağız. Daha sonra altta karakter setini veriliyor. Karakter seti de dünya genelinde belirlenen UTF-8'dir. Daha sonra bu meta etiketinde varsayılan tarayıcıyı gösteriyor. Neymiş bu? İnternet Edge'miş. Daha sonra bir alttaki meta etiketinde ise media only screen dediğimiz yani responsive özelliği arkadaşlar. Mesela herhangi bir web sitesini açalım. Hepsi burada açalım mesela. Şuradan hemen şu VPN'i kapatalım. Hepsi burada açalım. Burayı açtık ya arkadaşlar. Bu web sitesi mesela responsive özelliğe sahip. Gördünüz mü? Küçülttünüz. Gördüğünüz gibi burası farklı bir görünüm kazanıyor. Şu an kazanmadı. Neden? Çünkü herhalde yok burada. Ama mesela sosyal medya sitelerine girdiniz miydi? Oralarda olur. Mesela ne yapalım? Twitter yazalım. Twitter olmaz da Wikipedia yazalım mesela gördüğünüz gibi. Wikipedia'nın ana sayfası bu şekilde. Küçülttüğünüzde bu şekil kazanıyor arkadaşlar. Eğer bu sizde kapalıysa tamam mı? Şu şekilde inceleye bastınız mıydı arkadaşlar? Tamam mı? Responsive özelliğini şuradan görebilirsiniz. Mobil cihaz olarak görüntülemek istiyorum diyorsanız tamam mı? Şuna basarsınız. Bu şekilde mobil görünüm kazanırsınız. Bunu kapatırsanız varsayılan olarak cihaz görünümü kazanır. Devam edelim arkadaşlar. HTML kodumuzun ilkini yazdık değil mi? Index yani ana sayfa. Evet yazdık bunu değil mi? Daha sonra bunu şurada sayfayı yenileyelim arkadaşlar. Gördünüz mü? Ana sayfanın adı değişti. Yani bunu sağlayan şey bu title etiketi. Bu sayfanın varsayılan başlığıdır arkadaşlar. Evet biz buraya ana sayfanın içerisine bir yazı yazdırmak istiyoruz. Bunu neyle yazdırabiliriz? Mesela başlık etiketiyle yazdırabiliriz. Nedir bu? H etiketleri. H1 etiketi en büyük arkadaşlar. En büyük yazıdır arkadaşlar. En büyüğüm ben. Daha sonra bu H2 var. H2 bunun bir küçüğü arkadaşlar. İkinci ben. İkinci küçüğü. Daha sonra H3 var. Bu da üçüncü.
Daha sonra H4 var. Bu H5 H6'ya kadar gidiyor. Dördüncü H5 var. Beşinci. Daha sonra bir de H6 var. Altıncı. Yedinci yok arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu sayfayı yeniledik. Gördünüz mü? En büyüğüm ben. En büyük H1 etiketine sahip yazı en büyük olarak gözüküyor arkadaşlar. İkinci olarak en küçüğü gördüğünüz gibi onun biraz küçüğü. Üçüncü biraz daha küçüğü. Biraz daha küçüğü. 6'ya kadar küçülüp gidiyor. 6 tanedir bu H etiketleri. Genelde arkadaşlar başlık için H1 ve H2 kullanılır. Alt satırlar için ise ya H etiketi kullanılır ya da e, P etiketi kullanılır. P etiketi de paragraf etiketidir. Ama biz bunu karışmaması için şöyle HR etiketi kullanırız. HR etiketi ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Bir satır boşluk bırakır aslında. Şuraya bir ben ara çizgiyim dedik, tamam mı? Şimdi ne olacak göreceksiniz. Gördünüz mü? Şuraya bir çizgi attı. Bunu sağlayan şey arkadaşlar şuradaki HR etiketi. Bunu yakınlaştırayım size. CTRL artıya basarsanız yaz şeyiniz virüs kodunuz yakınlaşır. Gördünüz mü arkadaşlar, şu HR etiketi ben bir çizgiyim yazısının öncesinde bir çizgi attı. Evet. P etiketine varsayılan olarak biz bir tane daha altına HR etiketi koyacağız ve buraya lorem metinleri koyacağız arkadaşlar. Bu lorem metinleri CTRL Z yapalım önce. Biz buraya bir tane daha paragraf atayalım ve buraya lorem metinleri oluşturalım. Bu lorem metinleri arkadaşlar herhangi bir anlamı yok, yani bunların belli bir uzunlukta. Bu yani yer tutucu gibi varsayılan olarak HTML'de geliyor yani. Gördünüz mü? Hemen altına bir çizgi daha oluşturdu. Bir tane daha çizgi oluşturdu. Evet, şimdi bunun dışında ne yapacağız? Gördüğünüz gibi şu body etiketi bizim tarayıcımızda görünen kodlar, yani bunlar görünen kodlar, buraya yazacağız. H etiketini falan filan. Bunların hepsi tarayıcıda özgün bir şekilde görülür. Şimdi bunu mesela bir sayfa kaynağını görüntüle dediğimizde, tamam mı? Bize şu şekilde kodları gösterir. Ama bu PHP kodları falan olsaydı göremezdik bunları burada. Şimdi arkadaşlar son bir şey kaldı. P etiketini anlattık. Ufak tefek giriş yaptık. Bir de B etiketi var. B etiketini de tanımlayalım. Bu bold yazar arkadaşlar. Ben kalınım diyelim. Ondan sonra bir de U etiketi, U değil de I etiketi vardı sanırım. İtalik. Evet, italik yazıyor birisi de şey yazıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben kalınım, ben de İtalyayım falan diyor işte. Şuraya alta yazalım. Şimdi size çok bundan sonra önemli bir şey göstereceğim. Şurada arkadaşlar biz yan yana geldi bu yazılar, değil mi? Biz bunu istemiyoruz ama. HR etiketiyle araya hep de çizgi atamayacağız. O yüzden dolayı bizim enter gibi kullanmamız gerekiyor. Bunu sağlayan şey arkadaşlar HTML'de BR etiketidir. BR etiketi bir nevi tarayıcıda enter tuşu yerine geçer. Şu gördüğünüz BR etiketi var ya. Bu enter tuşuna basar. Şu enter'a bastınız ya. Bu tarayıcıda olmaz. Bunun yerine BR etiketini kullanmalısınız. Mesela ben bunun yanına bir tane daha P etiketiyle ağaç yazayım, tamam mı? Ondan sonra P etiketiyle buraya bir tane kütük yazayım. Ondan sonra buraya bir tane daha P etiketiyle elma yazayım, tamam mı? Bütün bunlar yan yana gelecek. Paragraf etiketi olduğu için bu şekilde geldi tabi. Bu alt alta gelir ya paragraflar, o yüzden dolayı. Bunun yerine mesela şey olsaydı neydi o? H1 etiketi değil de neydi onun adı ya? Strapor muydu? Neyse ya. A etiketi olsaydı mesela şu şekilde, bu link yönlendirme etiketi arkadaşlar, tamam mı? Şu şekilde yan yana gelirdi yani. Gördünüz mü?
gene yan yana geldi. Şunu mesela tekrar yazalım. İstediğiniz kadar yazın bunu. Yan yana gelir. Gördünüz mü? Arada da hiçbir boşluk yok. Direkt kara metin gibi yazıyor. Ama biz aralara şunu koyarsak, tamam mı? Enter gibi, o işe yarar yani. Eğer sıkıştığınızda bunu çok kullanırsınız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bunu, tamam mı? Mesela ben size şimdi bir tane link oluşturacağım. Bu linke yönlendirme vereceğiz. Gördünüz mü? Alt alta geldi yani. Şimdi bir alta hr etiketi atayalım, tamam mı? Bir tane link oluşturalım. A'ya bastık ya arkadaşlar. Href kısmı bizim yönlendireceğimiz sayfa demek, tamam mı? www.google.com dedik, tamam mı? Ondan sonra şuraya da biz tıkla ve ara diyelim, tamam mı? Şu kısım URL kısmıdır arkadaşlar. Gideceği linkin gideceği kısımdır. Şurası da ön yüz, görünen kısmıdır. Yani linkin yazı kısmıdır. Eğer siz isterseniz, tamam mı, şunu aynı şekilde kopyalayıp buraya yapıştırırsanız aynı şey gözükür. Ama özelleştirmek istiyorsanız o şekilde de görülebilir. Gördünüz mü? Biz buna tıklayalım. Gitmedi. Neden? Çünkü Google'u doğru düzgün yönlendirmedik. Mesela Google diyelim, tamam mı? Şu şekilde bastık. Daha sonra buraya aradık, kopyaladık, tamam mı? Buradan bunu silelim ve yapıştıralım. Gördünüz mü? Şimdi çalışacak o. Bir daha basalım. Gördünüz mü? Google'a gitti. Alın size bir web sitesi. Şimdi siz bu linkleri mesela çoğaltırsınız, tamam mı? Alt alta alırsınız. Bunları farklı web sitelerine yönlendirirsiniz. Daha sonra şuraları mesela özelleştirirsiniz. Güzel web siteleri oluşturulabilir. Bu en basit giriş videosu olarak arkadaşlar düşünün. Daha sonra bunlar çok daha özelleştireceğiz. Takipte kalın. Güzel yazılım videolar gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.